Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün Hashirama Senju'nun ne kadar güçlü olduğundan bahsediyorum. Benim videolarımı izleyen bazı arkadaşlar Hashirama ve Madara'yı hafife aldığımı düşünüyor. Şahsen ben de sizlerin yerinde olsam öyle düşünürdüm. Bu videoda Hashirama hakkında daha önce söylemediklerimi anlatıyorum. Birçoğu yerde Hashirama'nın hızı hafife alınır ama ben bu videoda hızından da bahsediyorum. Nagato ve Itachi daha hızlı diyenler var çünkü. Videoya geçmeden videoda bulunan bilgiler hakkında önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Videoda Hashirama'nın alabileceği en düşük değerleri anlatıyorum. Sonra en yüksek değerlerden bahsediyorum. Örneğin ilk önce alabileceği en düşük hız seviyesi, sonra alabileceği en yüksek hız seviyesini anlatıyorum. Videodaki bilgilerin yazarın yazdığı manga panelleri ve databooklardan oluşmakta olduğunu hatırlatmak istedim. İyi seyirler. Öncelikle Hashirama'nın AP'sinden bahsedelim. Base Hashirama Tobirama'dan daha güçlüdür. Zaten Edo Tensei hallerinde dirildikleri zaman Tobirama'ya karşı üstünlük kurduğunu gördük. Sadece çakrasını esneterek Tobirama'yı yeniyor. Tobirama ise Akatsuki üyelerinin hepsinden daha güçlü. Bunu da Tobirama ne kadar güçlü videosunu yaptığımız zaman anlatırım. Tobirama'ya High 6C tier verebiliriz. Bu durumda Base Hashirama'da High 6C olur. High 6C ne diye sorarsanız büyük ada seviyesi anlamına geliyor. Yani temel halindeyken büyük bir adayı yok edebilecek kadar güçlü. Tobirama dışında ada seviyesi olan Goukage'den daha güçlü. Buradaki bahsettiğim Goukage, Madara ile dövüşen Goukage'dir. Base Hashirama'nın büyük ada seviyesi olduğunu kanıtlamanın daha birçok yolu var. Daha fazla uzatmak istemediğim için Sage Mod halini anlatacağım. Sage Mod'un gücü 10 kat arttırdığını Fukasaku adlı kurbağa söylüyor. Ancak bu durum sadece Naruto ve Naruto gibi kurbağa bilge modu kullandığı için mi geçerli yoksa bütün bilge modları için mi bunu bilmiyoruz. O yüzden ben iki türlü anlatacağım. Birincisi en düşük ihtimal, ikincisi en yüksek ihtimal. Sage Mod açınca son Vadi Savaşı'ndaki Madara ile eşit güçte oluyor. Bunun kanıtı var zaten. Hashirama her ne kadar Madara'yı yense de o savaşta eşit güçteler. Hashirama'nın kazanmasının sebebi hem Madara'ya göre daha iyi staminası olması hem de Madara'nın arkasına geçip saldırması. Yani normal şartlarda eşit güçteler. Kurama'yı 6B yani ülke seviyesi alırsak Sage Mod Hashirama'yı da ülke seviyesi alabiliriz. Kurama 10 kuyruklu dışındaki bütün kuyruklulardan daha güçlü. Sadece kükreyerek Matatabi'yi uçuruyor. Şimdi ikinci ihtimalden bahsedelim. Sage Mod güç 10 kat arttırıyor yazısını kanıt olarak kullanırsak Hashirama temel halinden 10 kat daha güçlü oluyor. Üzerine bir de 1000 kollu heykeli çağırabiliyor. Bu Sage Mod için söylenenler neden Hashirama için kesin olarak söylenemiyor? Çünkü Hashirama'nın bilge modu kurbağa bilge modu değil. Bu nedenle Naruto gibi 10 kat güç artışı yaşatmıyor olma ihtimali çok yüksek. Eğer ki böyle bir durum varsa bilge modu ile Hashirama'nın AP'si ülke seviyesinin üstüne çıkabilir. Büyük ülke ya da kıta seviyesine yükselme ihtimali var. Şimdi dayanıklılığından bahsedelim. AP'si ile dayanıklılığı aynı seviyede olmalı. Bu nedenle ülke seviyesi dayanıklılığa sahip diyebiliriz. Sage Mod'un 10 kat güçlendirmesi olayını dahil edersek daha da yüksek olabilir. Yarattığı Nokton yaratıkları Kurama'nın Biju damasına dayanabilir. Hızdan bahsedelim. Hashirama'nın hızı çok hafife alınır. Nagato ve Itachi'nin Hashirama'dan daha hızlı olduğunu söyleyenler bile vardır. Öncelikle Hashirama ışık hızından daha hızlıdır. Şimdi Naruto evreninde birçok karakter ışık hızı seviyesine
koyulabiliyor. En basit örnek 4. Raikage ve B ile etkileşime girmek ışık hızı seviyesine ulaşmak için yeterli. Part 1 Kakashi'ye ışık hızı almamız mümkün. Haşlamada Part 1 Kakashi'ye göre çok daha hızlı. Part 1'den itibaren ölçmeye başlarsak karakterin hızı belki de MPTL'ye bile çıkabilir. MPTL'de devasa bir boyutta ışıktan daha hızlı gibi bir şey. Bu seviyede olmak için ışıktan en az 100 kat daha hızlı olmak lazım. Neyse ben yine de biraz küçük olan hız ölçümünü anlatayım. KCM 1 nötronun hızı yapılan hız ölçümlerine göre 4x PTL çıkıyor. Yani ışıktan 4 kat hızlı. Base haşlama KCM 1 nötrondan daha hızlı veya eşit olmalı. Bu durumda base haşlama en az 4x PTL olur. Sage mod hızı da arttırır. Eğer ki Sage modun her şeyi 10 kat arttırdığı bilgisini haşlama içine kullanırsak Sage modu açınca ışıktan 40 kat daha hızlı oluyor. Tabi tekrardan söylüyorum, 10 kat arttırma olayı sadece kurbağa bilge modları için de geçerli olabilir. Haşlamanın bilge modu hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Çakrasından bahsedelim. KCM2 Naruto'dan daha fazla çakrası var. Şimdi haşlaman yeteneklerinden bahsedelim. Çiçekli ağacın dünyası ile rakiplerini felç edebilir. Genjutsu yapabilir. Genjutsu konusunda senin şu klanındaki en iyi kişidir. Birçok güçlü tekniğin ustasıdır kendisi. Derin orman tekniğine de sahip. Mokuton ejderhası ile rakibin çakrasını absorbe edebilir. Bu ejderha yok etmenin tek yolu kafasını yok etmektir. Madara'nın Susanoo tarafından vurulsa bile hayatta kaldı. Mokuton Golem'in Kurama ile eşit dövüştüğü ve eşit dayanıklı olduğu Databook'ta geçiyor. Bu durumda çok rahat haşlama büyüktür Kurama deriz. Çünkü bu golemi kendi çakrasıyla yaratan haşlama. Yani haşlamanın güçlü olarak almamız lazım. Base halindeyken de bu golemi çağırabiliyor. Yani base haşlamanın çakrasıyla oluşturulabilir. Sage moda geçince 1000 kollu heykeli çağırabiliyor. Karanlık getiren tekniğiyle rakiplerinin görmesine engel olabilir. Şimdi haşlama hakkında söylenen sözlere bakalım. Haşlama için kendi döneminin en güçlüsü deniliyor. Konoha'nın en güçlü silahı olduğu ve Mokuton'u ile yenilmez olduğu yazıyor. Senshu klanının ninjutsu, genjutsu ve taijutsu konusunda ustası olduğu yazıyor. İyileştirme özelliği en güçlü shinobi olması da bir etken olduğu söyleniyor. Bunu Madara da söylüyor. Edo haşlamına Mokuton kullandığını gören shinobiler ona en güçlü shinobi diyor. Bu kadar alıntı söz yeter gibi. Şimdi başka karakterlerle kıyaslayalım. Haşlama hangi karakterlerle kıyaslanır? Hiruzen, Minato, Madara ve Obito. Minato ile olan karşılaştırmasını anlatmam çok uzun sürer. Başka bir videonun konusu. Ulan ben de iyice evrim ağacı oldum ha. Hiruzen'den bahsedecektim ancak çok uzun süreceğini düşündüğüm için Hiruzen ne kadar güçlü videosuna bahsetmeyi düşünüyorum. Obito ile kıyaslayalım. Chubito'dan önce gelen Obito'nun bütün formlarından daha güçlü. Chubi'nin Jinchuriki olunca Obito Hashiramadan daha güçlü oluyor. Zaten Hashirama kendisi de bunu kabul etti. Hashirama Obito'ya karşı yardım almasına rağmen hiçbir şey yapamadı. Evet, o savaşta Hashirama zaten zayıflamıştı. Ancak Obito da kendi kontrolünü kaybetmişti. Kendi kontrolünü kaybetmiş Obito'ya bile ciddi bir hasar veremiyor. Normal şartlarda Jubi'nin Jinchurikisi olan Obito, Hashirama ile uçuk bir güç farkına sahip. Şöyle anlatayım. Jubi gezegen yok edebilecek kadar güçlü. Hashirama ise gezegeni bırak, bu videoda en fazla kıta seviyesine koyabileceğimizi söyledim. Kıta ile gezegen arasında çok büyük bir büyüklük farkı vardır. Zaten Gudoodama varoluştan silebilme özelliğine sahip. Obito'nun bir Gudoodama'yı Hashirama'ya tutturması yeterli. Ha bir de bazıları Hashirama'ya gezegen seviyesi falan diyorlar. Argüman olarak da Databook'ta yazan Kurama için gezegen yok edebilir sözünü kullanıyorlar. Arkadaşlar evet, yazarın yazdığı Databook'ta yazıyor ama Kurama'nın gezegen seviyesi bir başarısı yok. Sadece sözlü öyle. Kurama'nın kendi gücünü tuttuğuna dair bir şey de yok. Hatta Warark'la bir sürü Bishudama ateşledi. Ona rağmen dünya yok edebilecek duruma gelmedi. Bir de yazı
yazıda kolaylıkla dünyayı kül edebilir diyor. Ayrıca Kurama'ya gezegen seviyesi alırsanız Kushina'yı da gezegen seviyesi almış olursunuz. Çünkü Kushina da kendi çakrası bulunan zincirlerle Kurama'ya vurabiliyor. Bir de bazıları Hashirama Jubi'yi tuttu. Bu nedenle gezegen seviyesi olmalı diyor. Öncelikle tutmak AP icraatı değil diye biliyorum. Tutmak eğer ki AP icraatı ise Taş Köyü'ndeki bir Chunin abimizle Jubi'yi tutuyor. O zaman Onoki ve bu Chunin de mi gezegen seviyesi? Kısacası Hashirama gezegen seviyesi falan değil. Zaten gezegen seviyesi olsa bile yine Obito'dan güçlü olamaz. Sadece aradaki farkı biraz azalır. Madara ile kıyaslayalım. Direkt Hashirama'nın son Vadi Savaşı'ndaki Madara ile eşit güçlü olduğu bir yazıda belirtiliyor. Hashirama eşittir MS Madara diyebiliriz. Ama RSM Madara'dan daha güçlü değil. RSM Madara dediğimiz Madara formu Rinnegan Sage Mode Madara'dır. Hashirama Sage modunun tamamını emiyor. Bir de Rinnegan'a sahip. Yani kesin bir şekilde Hashirama'dan daha üstün. Şu Bidara formunu anlatmama gerek yok sanırım. O da Obito gibi gezegeni yok edebilecek güçlü oluyor. Ne kadar güçlü sorusunun cevabına gelirsek Obito hariç Akatsuki üyelerinden, Tobirama'dan ve KCM2 Naruto'dan güçlü. KCM2 Sage Mod Naruto'dan güçsüz. En güçlü 3. veya 4. Hokage olur kendisi. Naruto ve Kakashi zaten daha güçlü. Minato ile tartışılır. Bu arada arkadaşlar Hashirama Shinobi'lerin tanrısı dendi diye en güçlü karakter olmuyor. Bazıları gereğinden fazla abartıyor. Bunu da söylemek istedim. Bu videoyu yapmamın 3 sebebi var. Birincisi bütün Hokage'lerin ne kadar güçlü olduğunu anlatacağım. Ondan ilk Hashirama'dan başladım. İkincisi Hashirama'yı biraz fazla gömdük galiba dedim. Üçüncüsü video fikri çıktı işte. Hashirama'yı sever miyim peki? Severim kendisini. Savaşta hakkında çok güzel sözleri var. İyi bir yönetici. Keşke bizim ülkeyi de yönetse. Seçimler çıksa oy veririm bu arada. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve katılmadığınız yerleri de yorumlarda belirtirsiniz. Eğer ki birisi size tartışmada Hashirama Buda tanrısını çağırıyor, tanrı seviyesi güce sahip derse siz ona şöyle deyin. Ama bak böyle iki konusu bir araya getirip diyeceksiniz. Layık bir ülkede yaşıyoruz kardeşim. İsteyen istediğine inanır. Bizim de Allah'ımız var. Din bunları onlara. Tamam mı?